Hello, ben döndüm. Öncelikle bu kanalda 3000 kişiye erişmişiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bir aydır hiçbir şekilde hiçbir içerik üretememe rağmen kanalın büyümesi beni şevke getirdi açıkçası. O yüzden de böyle çok daha kaliteli içerikler üretmeye karar verdim. Bugün ele alacağımız konu sadece okuyarak, sadece dinleyerek İspanyolcamızı nasıl geliştirebiliriz? Neden bu konuyu ele alıyoruz? Çünkü yeni bir seriye başlamak istiyorum. Bilenleriniz varsa eğer Dedektif Lola Lago adında bir seri çekiyordum. Bununla birlikte bütün kelimeleri tek tek açıklayıp işte bağlaçlar nasıl kullanılmış, eril dişil bütünlüğü vesaire hepsine tek tek değiniyorduk. Ama bu seriye son vermiştim çünkü zamanında ne yorum aldığı ne izlenme aldığı hiçbir şekilde bir etkileşim almadı video. O yüzden ben de işe yaramadığını düşünmüştüm. Ama daha sonrasında kanal büyüdükçe diğer videoların bile yorumlarında Lola Lago gelecek mi? Ne zaman gelecek? Devam etmeyi düşünüyor musunuz? Lütfen gelsin. İşte talepler geldi. Ben de bunun üzerine sizin İspanyolcanızı geliştirebilmeniz adına yeni serilere, yeni okuma serilerine başvurmaya karar verdim. Böyle gölgelendirme ya da işte Dr. Pimsleur metodu falan gibi çeşitli metotlar var ortada. Bunların hepsine detaylı değinmeyeceğim ama metotların amacı şu. Siz birisiyle birlikte, birisi telaffuz ederken metinleri okuyorsunuz. Daha sonra o kişi size metinlerin açıklamasını yapıyor ve tekrar dönüp tekrar okuyorsunuz. Böylelikle önce metni okuduğunuzda ne kadar anladığınıza bakıyorsunuz. Daha sonra birinin açıklamasıyla bütün taşlar yerine oturuyor. En sonunda da tekrar metne dönüp okuduğunuzda daha fazla ne kadar anlam çıkarabiliyorsunuz, neleri anlayabilmişsiniz ya da neler hala eksik tekrardan dönüp dinlemeniz gerekiyor. Bunları karar vermiş oluyorsunuz ve böyle çeşitli hikayelerle devam ederek bir hikayeyi mesela 5-10 kez artık ne kadar ihtiyaç duyuyorsanız o kadar izliyorsunuz. Bunu tamamladıktan sonra tamamıyla yerine oturttuğunuzda yeni bir hikayeye geçiyorsunuz ve onu dinliyorsunuz. Böyle sadece dinleme ile ciddi anlamda yabancı dilinizin gelişeceği öngörülüyor. Şimdi böyle o dediğim yöntemlerde kalın kitaplar satılıyor ses kayıtlarıyla birlikte ama açıklamalarının hepsi İngilizce. Hem o kitaplara erişemeyecekler olanlar için çünkü ücretleri yüksek ciddi anlamda hem de İngilizce bilmeyenleriniz için YouTube'da böyle kendi serilerimi oluşturarak Türkçe açıklamalarla ilerlemeye karar verdim. Öncesinde İspanyolca için 10 altın tavsiye diye bir video paylaşmıştım. Onda aktif olarak çalışmanızın gerekmediği, yani illa bir dil çalışmak istediğiniz zaman sadece masa başına gidip de işte yazarak kitaplarla vesaire çalışmanızın gerekmediğini, bunun aksine hayatınızın böyle tamamına yaymanız gereken bir şey olduğundan bahsetmiştim. Bu çekeceğim serilerle birlikte de sizin telaffuz çalışması yapabilmenizi, dinleme çalışması yapabilmenizi, pasif bir şekilde de olsa İspanyolca ile içli dışlı olabilmenizi amaçlıyorum açıkçası. O yüzden işte yemek yaparken, yolda yürürken, arkadaşımızı beklerken, toplu taşımadayken bu videoları açarak sadece dinleme alıştırmaları yapabilirsiniz. Aktif çalışma yapamaz mıyız? Tabii ki de yapabiliriz. Çok daha güzel olur. Bu videoları açarsınız mesela. Bir yana notlar tutarsınız kendinize göre nasıl anlıyorsanız. Benim orada gösterdiğim kelimeler için ayrıyetten bir kelime bilgisi yapabilirsiniz. Edatlar, bağlaçlar çok önem arz edecek mesela. Onları öğreneceğiniz yeni notlar oluşturabilirsiniz. Hem aktif hem de pasif çalışabileceğiniz bir seri gelecek yani. Bu serilerde ne yapacağız? Lola Lago'yu izleyenleriniz varsa bilir. Ben böyle nasıl ki tek tek kelime çevirip o bağlaçlar nereden gelmiş, işte neden böyle kullanılmış tek tek açıklıyorsam bu serilerin hepsinde de onları tek tek açıklamaya karar verdim. Belki Lola Lago'dan da daha sonrasında devam edebiliriz. Yani nasıl diliyorsanız yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Ben birkaç hikaye buldum. Başlangıç seviyesinde başlayacağız. Yani daha önce hiç İspanyolca'ya dair fikri olmayanların bile bu hikayelerle gelişebilmesi mümkün. Sadece biraz daha fazla zaman ayırması gerekecek haliyle. Dilerseniz daha sonra bu dedektif serimizle de devam edebiliriz. Bilmiyorum, yorumlara belirtebilirsiniz. Bu hikayeler etkileşim alırsa ve ben sizin gelişim gösterebildiğinizi görebilirsem ciddi anlamda devam etmek istiyorum. Okuma serilerini her pazar günü Türkiye saatiyle 12'de paylaşmaya karar verdim. Henüz değilseniz eğer kanala abone olarak bildirimleri açarsanız ben her video yüklediğimde siz de bundan haberdar olabilirsiniz. Bir zamanda benim videolarıma herhangi bir yorum bırakırsanız da ana sayfanıza benzer içerikte videolar düşecektir. Sadece pazar günü yüklediğimiz bu serilerle kalsın istemiyorum. Hafta içerisinde de daha çeşitli içeriklerle sizinle buluşmaya karar verdim. Kültürü tanıtmak istiyorum. Virüs falan pandemideyiz ama biraz daha etkilerinin azaldığını söyleyebilirim. Çıkarız mesela Madrid'i gezeriz birlikte ya da işte başka şehirlere gideriz. Yeni vloglar oluştururuz. Ben konuştuğum videolarım var mesela. Onların
size yardım ettiğini görebiliyorum. Çünkü çok fazla yorum geliyor. Onlara devam edebiliriz. Birlikte sıfırdan kurslara başlayabiliriz. İspanyol mutfağına yönelik videolar çekebiliriz. Birlikte yemek pişirebiliriz. Bilmiyorum. Aklınıza gelebilecek her şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben çok heyecanlıyım. Umarım sizi de heyecanlandırabilmişimdir. Dilerseniz beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Videonun bitiş ekranında adreslere ulaşmanız mümkün olur. Bu kadar. Daha kaliteli içeriklerde görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.